Bu videoda sıradan bir köylünün yaşadığı trajedi sonucu nasıl bir katile dönüştüğünü göreceksiniz. Yan kesicilikten evlerde hırsızlık yapmaya, oradan da insanları öldürüp cinayetleri örtbas etmeye. Amacım oyun boyunca toplamda 10.000 altın kazanmak. Ve bunu yaparken de içimdeki öldürme dürtüsünü yakalanmadan besleyebilmek. Fakat elimde bu eski püskü giysiler dışında hiçbir şey yok. Peki bu kadar acınası bir durumdan ülkenin en korkulan katiline nasıl dönüşeceğim? Her şey o gün başlamıştı. Memleketim Skalis'te sıradan bir gündü. Gece çok içtiğim için annem beni zorla uyandırmış, demirci babam ise beni malzeme almam için kasabanın merkezine yollamıştı. Kasabada kavga etmiş, sevgilimle görüşmüş, hatta ailemden gizli kılıç eğitim bile almıştım. Yani anlayacağınız oldukça sıradan bir gündü. Malzemeleri alıp babama götürdükten sonra ise her zaman olduğu gibi ona yardım etmiş ve birlikte kılıç dövmeye başlamıştık. Ta ki tepeden yükselen dumanları görene kadar. Macaristan kralı Sigismund Bohemia tahtını almak için paralı Kuman ordusuyla saldırıya geçmişti ve sıra Skalis kasabasındaydı. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Babam annemi kurtarmak için kasaba merkezine gitmiş, benim de evden değerli eşyaları alıp kaleye kaçmamı söylemişti. Ben de babamın sözünü dinleyerek evden değerli eşyaları aldım ve Skalis kalesine doğru koşmaya başladım. Fakat ailemi bırakıp kaçmak içime sinmemişti. Ve tam kalenin kapısındayken hayatımı tamamen değiştirecek bir karar verdim. Ve kalenin kapısından dönerek ailemin yanına, yani kasaba merkezine gittim. Annemle babam gözümün önünde öldürülmüştü. Fakat onlardan sonra sıra bana gelecekti. Ve bu yüzden olayın daha şokunu atlatamadan kaçmaya başladım. Fakat her ne kadar çabalasam da kalenin kapısı ben tam geldiğimde kapanmıştı. Ve bu yüzden geriye sadece kasabadan kaçmak kalmıştı. Kalenin yanında kasabanın dışına giden bir patika vardı. Ve bu arka patikayı kullanarak var gücümle koşmaya başladım. Fakat yolda giderken kumanların kasabadan bir kıza saldırdıklarını gördüm. Ve elimden pek bir şey gelmese de kıza zaman kazandırmak için kumanlara saldırdım. Tabi kumanları yenemezdim. Ve bu yüzden hemen kaçarak ata bindim ve Skalis'e en yakın yer olan Talmberg'e doğru at sürmeye başladım. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Ve koşuşturmanın sonunda kumanlardan kaçarak Talmberg'e varmayı başarmıştım. Talmberg'e geldiğimde yaralıydım ancak olanları anlatmam lazımdı. Ve ilk olarak kalenin lorduyla görüşerek önce yaşadığım her şeyi anlattım. Devamında ise kalenin komutanı beni mutfağa götürdü. Ve burada kalenin lady'si Stefani ile tanıştım. Birazcık yemek yedikten sonra... birazcık yemek yedikten sonra bana verdikleri odaya gittim. Ve yaşadıklarımı bir nebzede unutmak için uyumaya çalıştım. Hatta zamanımı da değerlendirmek için kitap okuyup kendimi geliştirmeye çalıştım. Fakat kitaptaki bilgiler yetersizdi. Ve ben de bu yüzden Sorbil'i kullandım. Kendini geliştirmek istiyorsun ama tüm kaynaklar pahalı ve paranı harcasan da öğrenmek istediğini öğrenemiyorsun. Sorbil ise çok farklı. Sorbil Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli bir online eğitim platformu. Premium aboneliğiyle uygun fiyata, platformdaki tüm eğitimlere ve eğitmen yapay zekaya sınırsız erişebiliyorsun. Sorbil öğrenim hedeflerini en hızlı ve en efektif şekilde gerçekleştirmeni sağlıyor. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim kategorilerinde yüzlerce sıfırdan ileri seviyeye uzmanlar
uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış, denetlenmiş eğitim var. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyon eğitimine kadar aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Tamamladığın her eğitim için İngiliz Akreditasyon Kurumu, CPT Provider'ı, Sorbil'den uluslararası sertifika alarak yurt dışının kapılarını aralıyorsun. Sorbil'in Gemini 3 tabanlı yapay zekası Billy, tüm eğitimlerde uzman olan özel eğitmenin. Billy, dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini takip ediyor. Eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili sınırsız egzersiz, konu anlatımı oluşturuyor ve tüm sorularını anında kapsamlı şekilde yanıtlıyor. Cevaplarını kontrol ederek ve doğruları açıklayarak en efektif şekilde öğrenmeni sağlıyor. Senin verilerine göre optimize oluyor, hedeflerine en hızlı Sorbil ve Billy ile ulaşıyorsun. Sana sıfırdan ileri seviye kişisel öğrenim yolculuğunu oluşturarak sıfırdan öğretiyor. Sorbil Premium aylık 149.99 ve yıllık 664.99 TL. Ama bize özel Cloud 30 kodunu kullanarak %30 ek indirimle yıllık abonelik yalnızca 465 TL. Kodu yalnızca web sitesinde kullanabilirsin. Sadece web sitesine özel ama web siteden aldığın abonelikle mobil uygulamaları da sınırsız kullanabilirsin. Hadi şimdi kupon kodunu kullanarak Sorbil'i satın al. Gereksiz harcamalar yerine kendine yatırım yap. Kişisel ve kariyer hedeflerini artık gerçekleştir. Ve yaşadıklarımı bir nebze de unutmak için uyumaya çalıştım. Fakat gece vakti kalenin lady'si Stefani odaya girdi ve sanki unutmayayım diye benden tekrar neler olduğunu anlatmamı istedi. Tabi teklif Lady'den gelince reddetmedim ve böylece olan her şeyi tekrardan Lady Stefani'ye anlattım ve Lady de cesaretimden dolayı beni tebrik etti. Lady gittikten sonra ise tekrardan uyumaya çalıştım. Fakat o gün yaşananlar aklımdan bir türlü çıkamıyordu. We have to close the gates. You can't go back. Henry, help us! Oh! Help us, son. Don't be a coward. Geri dönmem lazımdı. Annemle babamın cesedi hala oradaydı ve son görevim olarak onları en azından gömebilmem gerekiyordu. Fakat Talmberg Lord'una Skalis'e geri döneceğimi söylesem o asla izin vermezdi ve bu yüzden kaleden kendi başıma kaçmam gerekiyordu. Skalis'e gitmem için bir ata ihtiyacım vardı ve kalenin avlusunda da atlar vardı. Talmberg'den kaçmayı başarmıştım ve artık önümde hiçbir engel... Ne oluyor lan? If I don't, they'll be ripped to. All right, shove me. Neyse yolumuza devam edelim biz. Uzun bir yolculuğun sonunda nihayet varmıştım. Doğup büyüdüğüm yer, memleketim. Her yer Arap olmuştu. Ve Skalis'e doğru ilerledikçe karşıma tanıdığım veya tanımadığım bir sürü ceset çıkıyordu. Böylece ilerlemeye devam ettim. Ve bir süre daha gittikten sonra cesetleri yağmalayan bir haydut bana saldırdı. Haydutun saldırısı sonucu nefsi müdafaa olarak kendimi savunmuştum. Fakat haydut hala yaşıyordu ve onu öldürmek zorunda değildim. Fakat annemle babam öldüğünden beri içimde garip bir his vardı. Ve işte o karanlık his tam da burada tekrardan beni ele geçirmeye başladı. Ve içimdeki acıma duygusu bir anda yok oluverdi. Ben birini öldürmüştüm ve elimde bunu yapmama seçeneğim varken yine de bunu seçmiştim. Fakat bir yanım pişman olsa da bir yanım hem çok tatmin hem de daha fazlasını talep etmekteydi. Ve Skalis'e doğru yola devam ederken karşıma bir haydut daha çıktı. Böylece bir kez daha kılıç dövüşüne girdim ve mücadele sonucunda kazanarak bir kez daha bir haydutu öldürmüş oldum. Böylece en sonunda Skalis'e gelmiştim ve sayısız kaybolmuş anı ile cesetler arasında annemle babamın öldüğü yere doğru ilerledim. İçimde öyle bir his vardı ki sanki ailem benim yüzümden ölmüştü. Sanki onları kurtarmak için şansım vardı da ben korkaklık etmiştim. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. Annemle babamı düzgün bir şekilde gömmem lazımdı ve bu yüzden önce bir yerlerden kürek bulmalıydım. Etrafta kürek ararken Skalis'ten tanıdığım Zbyszek ile karşılaşmıştım ve Zbyszek'in elinde bir kürek vardı ve ondan ailemi gömmek için küreği ödünç almak istesem de benim bu zor durumuma rağmen benimle pazarlık etmeye kalktı. İçimdeki canavar zaten gitgide büyüyordu ve Zbyszek'in bu tavrıyla da beraber iyice sinirlendim ve ona çok sert bir cevap verdim. Bunun üzerine aramızda bir kavga başladı. Fakat ben bu tantanayla uğraşmak istemediğimden direkt kılıcımı çektim.
Böylece artık ailemi gömebilirdim. Ve ailemin her zaman istediği yer olan evimizin yanındaki ıhlamur ağacının altına giderek burada ailem için mezar kazdım. Artık benim için ne kadar zor olsa da ailemi gömmeye hazırdım. Ve yoğun duygular içerisinde tam ailemin cesedini alıyordum ki... Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Zbişek yanında haydutlarla bana saldırmaya gelmişti. Ve etrafımda baş edemeyeceğim kadar fazla ve aynı zamanda zırhlı adam vardı. Burada artık yolun sonuna gelmiştim. Ve her ne kadar elimden geldiğince son ana kadar mücadele etsem de haydutlar beni yere sermişti. Ve ailemin cesetlerinin yanında artık ben de ölecektim. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry, wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Uyanmıştım. Annemle babam, haydutlar ve Teresa. Hepsini zar zor hatırlıyordum. Fakat artık uyanmıştım. Ve Teresa ile neler yaşandığını konuşunca her şeyi tekrardan hatırladım. Teresa hayatımı kurtarmıştı. Ona borçluydum. Fakat Teresa'dan önce onun Paragöz amcasına borçluydum. Çünkü herif benim ilaçlarımın parasını ödemiş, evinde kalmama izin vermişti. Bu yüzden uyandıktan sonra ilk iş olarak Teresa'nın amcası Peşek ile görüşerek ona teşekkür ettim. Fakat ben her ne kadar teşekkür etsem de herif yaptığı masraftan dolayı bana şikayet ediyordu. Ve ben de bu yüzden Peşek'e borcumu nasıl ödeyebilirim diye sordum. O ise bana çok ahlaksız bir teklifte bulundu. Edepsiz bir teklif aldım. Peşek benden ölü bir adamın mezarını kazmamı ve oradan herifin elindeki yüzüğü çalıp ona getirmemi istedi. Ben ise doğal olarak başta bu teklife sıcak bakmasam da belki de hırsızlık içimdeki o karanlık yolcuyu doyurmama yardımcı olabilirdi. Bu yüzden teklifi kabul ettim. Ben de bu edepsiz teklife gittim. İcabet ettim. Ve yüzüğü almak üzere Peşek'in söylediği konuma doğru ilerledim. Kısa bir süre sonra mezarın bulunduğu yere gelmiştim. Ve mezar idam sehpasının yanında olduğu için etrafı incelerken bir sürü kan izi gördüm. Kan. Kan gördükçe içimdeki karanlık yolcu yükseliyor, Skalis'te yaşadıklarım tekrardan gözümün önüne geliyordu. Neyse, yediğim flashbackler bittikten sonra Peşek'in söylediği mezarı kazmaya başladım. Fakat mezardaki ceset dediği gibi olsa da cesedin parmağında herhangi bir yüzük yoktu. Bu yüzden cesedi inceledikten sonra hemen Peşek'in yanına döndüm. Başta Peşek beni kandırdı zannediyordum. Fakat dediğine göre yüzük cesette değilse cellat adamı idam ettikten sonra yüzüğü çalmış demekti. Bu yüzden Peşek bana yeni bir görev verdi ve cellatın evine giderek yüzüğü çalmamı istedi. Fakat hırsızlık için önce maymuncuk kullanmayı öğrenmeliydim ve bu yüzden göreve gitmeden önce Peşek bana maymuncuk vererek nasıl kullanacağımı öğretti. Nope. Hatta öğrendikten sonra antrenman amaçlı en yakındaki eve giderek, tabi antrenman olduğundan onların haberi yok, ufak bir hırsızlık yaptım. Böylece ilk hırsızlığımı yapmak için hazırdım ve yola koyularak cellatın evine gittim. Bahçeye geldiğimde cellatın arkası dönüktü ve ben de bu yüzden gizlice kapıya giderek evin kilidini açtım. Eve girdiğimde ise teker teker tüm sandıkları açarak yüzüğü aramaya başladım fakat... Merhabalar. Nope. Cellat beni çok fena dövmüş ve her yerim kan olmuştu. Bu yaralı halimle son ana kadar mücadele etsem de yediğim dayaklarla beraber kısa bir baygınlık geçirmiştim. Uyandığımda ise cellat hala başımdaydı ve gitmemi bekliyordu. Her yerim kan içindeydi ve gördüğüm her şey kıpkırmızıydı. Bu halimle evden zor bela çıkmayı başardım ve tam mekanı terk edecektim ki kan içimdeki o karanlığı tekrardan tetikledi. Ortada hiçbir sebep yokken cellatı öldürmüştüm ve artık içimdeki karanlık beni tamamen ele geçirmişti. Bu artık benim için bir ihtiyaçtı ve bunu kabul ederek yaşamam gerekiyordu. Cellatı öldürdükten sonra cesedini yağmaladım ve burada bir sandık anahtarı buldum. Böylece anahtarı kullanarak evdeki sandığı açtım ve Peşek'in istediği yüzüğü aldım. Tabi oldukça yaralı olduğum için önce cellatın evinde bir süre dinlenmem gerekti ve yaralarımı bir nebze iyileştirdikten sonra
Sabaha önce yalakta yıkanarak yola koyuldum. Eve geldiğimde ilk iş olarak Peşek ile görüştüm. Ve tabii ki cellatı öldürdüğümü söylemeden yüzüğü Peşek'e verdim. Gerçi söylesem de çok umurumda olmaz gibi bunun da neyse. Yüzüğü başarıyla getirince Peşek'in bana olan güveni artmıştı. Ve Peşek daha fazla iş alabilmem için yüzüğü değirmenci Wojciech'e götürmemi söyledi. Ayrıca Peşek bundan sonra çalacağım malları ona satabileceğimi de söyledi. Ve böylece cellattan çaldığım ve bana ağırlık yapan malları sattım. Ve Peşek'ten de işime yarayacağını bildiğimden bir adet hançer ile bir tane hazine haritası aldım. Ve takas sonucunda toplamda 50 altın kar ettim. Artık gerçek bir hırsız katile dönüşmüştüm. Fakat bunu herkesten, özellikle Trisa'dan gizleyerek yaşamam gerekiyordu. Neyse. Tüm bunların devamlı yeni görevim için değirmenci Wojciech'in yanına gittim. Ve Peşek'in dediği gibi yüzüğü verdim. Fakat herif yüzüğü aldığı gibi fırlattı. Ve yüzüğün değersiz olduğunu, Peşek'in beni sadece test etmek için böyle bir görev verdiğini söyledi. Harbiden bu herifler de en az benim kadar kötü ha. Neyse, öyle ya da böyle testten geçmiştim. Ve devamında Wojciech bana yeni görevimi anlattı. Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard. You may have heard that Sir Robart of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. I want you to break into the Talmberg armory and steal a few Waffen rocks with the coat of arms on them. Hatırlarsanız Talmberg'den daha önce at çalmıştım. Şimdi ise zırh çalmaya gidecektim. Ve bu sefer gerçekten iyi bir para kazanabilirdim. Yani anlayacağınız işin yabancısı değildik. Surrender! You're under arrest. Someone saw you stealing. You should have thought twice about what you're doing. Enough. What impertinence is this? Oh well, what can I do? Here you are. Ve gitti benim tüm para. Öyle ya da böyle Talmberg'e girmeyi başarmıştım. Ve ödediğim paradan çok daha fazlasını çalacaktım. Talmberg'e girdiğim gibi hemen surlara çıktım. Ve ilginç bir şekilde zırhların olduğu kapı açıktı. Ve ben de içeri girerek burada kalkanlar ile kolay açılan sandıkları açarak çalabildiğim her şeyi çaldım. Fakat depoda asıl malzemelerin olduğu sandıklar güçlü kilitlere sahipti. Ve maymuncuk yeteneğim henüz buna yetmiyordu. Bu yüzden mecburen muhafızdan anahtarları çalmalıydım. Fakat her yer asker dolu olduğu için bu oldukça riskliydi. Ama ben yine de bu riski alacaktım. Böylece kalenin baş muhafızını doğru zamanda yakalamak için takip etmeye Lordum ne yapıyorsunuz? Baş muhafızı uzun bir süre takip etmiştim ve en nihayetinde baş muhafız tarlanın içine geldiğinde güvenli bir alan buldum ve burada saldırıya geçtim. Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Muhafızı bayıltmıştım ve bayıltırken içimdeki karanlık benimle konuşmuş ve muhafızı öldürmemi istemişti. Ancak öldürmek şu an çok riskli olacağından bunu yapmadım ve bu yüzden muhafızı indirdikten sonra üstündeki eşyaların hepsini yağmaladım ve devamında tekrardan depoya giderek Wojciech'in benden istediği tüm eşyaları çaldım. Böylece artık geri dönebilirdim. Fakat muhafızı bayıltırken içimde yükselen ateş her yerimi sarmıştı ve bu yüzden canım birini öldürmek istiyordu. İçimdeki isteği bastırmıştım ve muhafızı öldürdükten sonra üstündekileri satmak için çaldım ve devamında cesedi birazcık daha kapalı bir yere bırakarak Talmberg'den çıktım. Fakat yolda giderken muhafızlardan biri bana seslendi. You're the young fellow who came here from Skalitz, aren't you? Yes, that'll be. Well, the lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah, I'll go and. Very well. Başta yakalandım zannedip korkmuştum. Fakat gelen teklif ilgimi çekmişti ve bu yüzden üstümde tüm Talmberg'in cephaneliği varken Lady Stephanie ile görüşmeye gittim. Be praised. What's on your mind? I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. Lady'm, arkasının dönmesi bir mesaj mı yoksa? Lady Stephanie benden yeğeninin düğünü için soylu yakışır bir şarap, taç ve at almamı istemişti. Tabi görevi veren Lady olduğu için ve Talmberg'de son yaptıklarımdan sonra çok dikkat çekmek istemediğim için ben de bu teklifi kabul ettim. Tabi Lady Stephanie'nin görevinden önce üstümdeki eşyaları satmalıydım ve bu yüzden Talmberg'den Peşek'e doğru tam gidiyordum ki... Merhaba muhafız bey. Zırhınız nerede? İlk olarak Peşek'in yanına gittim ve ona elimdeki eşyaları satarak 800 groşene ulaştım. Devamında ise değirmenci Wojciech'e giderek
Talmberg'den istediklerini getirdim ve ondan da 250 altın kazanarak bir anda tam 1000 altının üzerine çıkmıştım. Bu görevi tamamlamamla beraber artık Lady Stefani'nin görevine odaklanabilirdim ve Lady'yi bekletmek istemediğimden hızlıca işe koyuldum. İlk olarak düğün için şarap almam lazımdı ve bölgenin en iyi şarabı Ratay'da olduğu için doğrudan Ratay'a gittim. Ratay'daki tüccar oldukça taşlıydı ve hatta Lady Stefani'nin ismini verince herif başladı Venedik'ten kumaş mı vereyim, Arabistan'dan mücevher mi vereyim, ne istiyorsun abim falan diye konuşmaya başladı. Ben ise kaliteli bir şaraba ihtiyacım olduğunu söyledim. Fakat herif elindeki şarabı yarın düzenlenecek olan okçuluk yarışması için vermişti. Ve bu yüzden adamın elinde maalesef ki şarap yoktu. Okçuluk konusunda pek iyi olmasam da şarabı almak için mecburen turnuvaya katılmalıydım. Ve bu yüzden ertesi gün turnuvanın organizatörüyle görüşerek turnuvaya adımı yazdırdım. İlk defa okçuluk yapmama rağmen turnuvayı kazanmış ve Lady'nin istediği şarabı almıştım. Şaraptan sonraki hedefim Lady'nin istediği atı almaktı ve bu yüzden yola koyularak Merhoyet'teki at çiftliğine gittim. Fakat Lady'nin tüm bu görevleriyle uğraşırken uzun süredir birini öldürmemiştim ve çiftliğe doğru giderken içimdeki o karanlık yolcu tekrardan bastırmaya başladı. Kendimi her ne kadar tutmaya çalışsam da çiftlik hem izole bir yerdeydi hem de buradan malları çalarak iyi bir para kazanabilirdim. Ve bu yüzden arkamda iz bırakmamak için her zaman yaptığımı yaptım. İçimdeki canavarı beslemiş ve tekrardan normale dönmüştüm. Merhaba abi. Daha demin arkadaşını öldürdün. Lady'nin istediği beyaz at bahçedeydi ve ben de ata binerek Talmberg'e götürmek üzere yol... Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. At ile beraber Talmberg'e kadar gittim ve atı bıraktıktan sonra geriye sadece tacı almak kalmıştı. Lady Stefani tacın Uzitz'te bir ustada olduğunu söylemişti ve benim de Uzitz'e gitmem lazımdı. Fakat Uzitz bana uzak bir yerde olduğu için yürüyerek gitmek istemedim ve Merhoyet'teki at çiftliğine bir kez daha uğradım. Ve burada gece gizlice çiftliğe giderek en hızlı atı çaldım. Atın adı da Pegasus'tu bu arada. Böylece yeni atımla beraber Uzitz'e doğru yola çıktım ve sabah erken saatlerde kasabaya vardım. Fakat kasabadaki ustayla görüştüğümde tacı yapmak için sipariş edilen mücevherin onlara gelmediğini ve kuryenin yolda kaybolduğunu söyledi. Ve maalesef ki bana yine iş düşüyordu. Mücevheri bulmak için kuryenin en son görüldüğü lokasyona gittim. Olay yerindeki ipuçlarına bakılırsa kurye burada saldırıya uğramıştı ve ben de bu yüzden kan izini takip ederek saldıranları bulmaya çalıştım ve nehrin kenarında 2 tane haydutun kamp yaptığını gördüm. Belli ki haydutlar karavana saldırıp mücevherleri çalmıştı ve benim de haydutlara saldırmak dışında hiçbir seçeneğim yoktu. What's going on there? What we got here? Entertainment! Great! Fire! Hey, all of you! Is that all you got? Mücadelenin sonunda haydutları oklaya oklaya öldürmüştüm ve galiba okçuluk tam da bana göreydi. Haydutları yendikten sonra üslerini aradım. Fakat üslerinde herhangi bir mücevher veya anahtar bulamadım. Bu yüzden Peşek amca sağ olsun sandığı kendim açacaktım ve maymuncuk ile kamptaki sandığı açarak burada tac için gereken malzemeleri aldım. Böylece hem içimdeki canavarı doyurmuş hem de görevimi tamamlamıştım ve devamında kasabaya geri dönerek gerekli malzemeleri ustaya verdim. Ustanın tacı yapması için bir güne ihtiyacı vardı. Bu da döndü götünü bana. Ve ben de bu sürede mecburen kasabada kalacaktım. Tüm bu koşuşturma beni yormuştu. Ve bu yüzden hem kafa dağıtmak hem de gece kalacak yer bulmak için kasabanın tavernasına gittim. İlk başta biraz kafa dağıtmak için tavernaya oturdum. Ve birkaç bira diktim. Devamında ise taverna sahibiyle konuşarak kalacak yer ayarladım. Fakat daha önümde koca bir gün vardı. Ve ben oldukça sıkılmıştım. Tabi Reels kaydıramıyoruz orta çağda. Tam da bu sırada tavernada zar oyunu oynayan 2 tane adam dikkatimi çekti.
ve ben de oyun oynayıp zaman geçirmek için onların yanına gittim. Oyunun mantığı basitti. Zarları atıyor ve aynı sayılar gelirse puan alıyordun. 4000 puana ilk ulaşan ise oyunu kazanıyordu. Böylece ortaya 50 groşen koyarak oyuna başladım ve ilk zarımda 3 tane bir atarak oyuna 1000 puanla başladım. Fakat rakibim ilk turda benden de iyi zar atarak tam 2000 puan almıştı. İkinci zarımda yine fena gelmemişti. Fakat bu sefer sadece 700 puan alabildim. Kim bilir? Belki de rakibimi yakalar. Bunu yani Herif beni ağır bir şekilde yenmişti ve 50 groşenim burada gitti. Ancak oyundan oldukça zevk almıştım ve oyunu oynarken de saat neredeyse geceye gelmişti. Böylece geceyi tavernada geçirdim ve ertesi gün ustanın yanına giderek tacın durumunu sordum. Fakat usta tacın ancak gece vaktine yetişebileceğini söyledi ve bu yüzden bir süre daha buradaydım. Zaman geçirmek için önce ufak hırsızlıklar yaptım. Sonrasında ise elimdeki çalıntı zırhları satmaya çalıştım fakat... No, that looks like stolen. Herif nasıl olduysa malların çalıntı olduğunu anladım. Tabi zırhçı böyle yapınca ben de depodan adamın yemeklerini çaldım. Fakat zaman geçmek bilmiyordu. Ve ne yapsam diye düşünürken bir erkeğin zamanı en hızlı geçireceği yere gittim. I'm interested in your... So what are you interested? I'd like, a private bath for two. You won't regret spending the money. I guarantee it. Good luck. İşimi hallettikten sonra saat artık akşama gelmişti. Ve ben de bu yüzden usta ile görüşerek Lady'nin istediği tacı en sonunda aldım. Böylece görevimi tamamlayarak Talmberg'e doğru yola koyuldum. Ve kaleye geldiğimde aldıklarımı vermek üzere Lady Stefani ile görüştüm. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. I brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. I hope you had no problems acquiring it. Problems? Huh. I don't know the meaning of the word. As if I didn't know you. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Sabah olduğunda kendimle gurur duyuyordum. Bir soylu ile beraber olmuştum. Fakat bir yandan da çok da kötü biriydim. Çünkü hem Talmberg deposundan eşya çalmış hem de kalenin lady'siyle yatmıştım. Yani Lord duysa idam eder beni. Neyse, gitmeden şuradakileri de çalayım bari. Yaptığım görevlerle beraber artık kendimi hem gizlilik konusunda hem de maymuncuk kullanmada geliştirmiştim. Ve artık hançer kullanabiliyordum. Lady Stefani ile olan ilişkim güzeldi. Fakat hayatımın düzene girebilmesi için gerçekten beni seven ve geleceği olan biri lazımdı. Yani Teresa. Teresa benim gerçekten de evlenebileceğim kişiydi. Ve pek duygusal biri olmasam da onu gerçekten seviyordum. Tüm bu koşuşturma sırasında onunla konuşacak fırsat çok bulamamıştım. Bu yüzden Talmberg'den döner dönmez ilk iş olarak Teresa'nın yanına gittim. Ve onunla biraz yürüyüşe çıkmak istediğimi söyledim. Fakat kendisi şu an doğru zaman değil diyerek beni reddetti. Bu bana bir bahane gibi gelmişti. Ve bu yüzden Teresa'yı etkilemek adına daha fazla paraya ihtiyacım olduğunu düşündüm. Sonuçta parası olmayan erkeği annesi sevsin. Para kazanmak için Sasao'da satamadığım çalıntı malları satmayı planladım. Ve bu yüzden Ratay şehrine doğru gittim. Ratay büyük bir şehirdi. Ve buradaki zırhçı bana elimdeki eşyalar için iyi bir para verebilirdi. Bu yüzden şehre geldiğimde zırhçı ile ticaret yapmaya gittim. Ve elimdeki zırhları teker teker satmaya başladım. Fakat... That's stolen. Ulan üstünde mi yazıyor? Nereden biliyorsun Zırhçı bu tavrıyla beni bayağı sinirlendirmişti ve Teresa'yı etkilemek için para kazanmayı kafama koymuştum. Bu yüzden zırhçıya bir soygun yapacaktım ve böylece gecenin gelmesini bekledim. Gece vakti dükkanın camına gittim ve burada zırhçıyı bir süre izleyerek dükkanı terk etmesini bekledim. Devamında ise kapıyı açmaya gidecektim. Fakat ilginç bir şekilde dükkan kapısı açıktı. Ve ben de direktman içeri girdim. İçeride değerli eşyaların olduğu bir sandık arıyordum. Fakat tam bu sırada kapıya doğru yaklaşan bir ayak sesi duydum. Merhabalar. Run for it! There's a murderer there! Don't move a finger! You're under arrest for
Olay yerini hızlıca temizlemeye çalışsam da muhafızlar çok hızlı gelmişti. Ve burada cinayet işlerken maalesef yakalanmıştım. Muhafızları son bir çare kandırmaya çalışsam da bu da başarısız olmuştu. Ve artık yolun sonuna gelmiştik. İşlediğim suçlardan dolayı idam edilecektim. Cinayetin cezası 10 gün hapis mi lan harbiden? Vay enayiler. Hapisten çıktıktan sonra başta Ratay'dan gitmeyi düşünüyordum. Fakat başıma gelenler yüzünden neredeyse hayatımı kaybedecektim. Ve bunun sorumlusu o şerefsiz zırhçıydı. Bu yüzden içimdeki karanlık harekete geçmiş ve o zırhçıdan intikam almam için beni tetiklemişti. Böylece hapis yattığım binaya geri döndüm. Ve beni içeri atan muhafızlardan birini tek başına yakaladım. Zırhçı bu binada bir yerde kalıyordu ve onun dışında binanın içinde de değerli eşyalar olabilirdi. Bu yüzden üst kata doğru etrafı arayarak çıkmaya başladım. Fakat üst kattaki odada bir katip kalıyordu ve ben de tekrar yakalanmayı göze alamazdım. Katibi de öldürdükten sonra üst kata doğru devam ettim ve burada karşıma zor kilde sahip bir kapı çıktı. Kapıyı açtığımda odanın içinde yataklar vardı ve buranın yatma yeri olduğu belliydi. Bu yüzden zırh ustası er ya da geç buraya gelecekti. Ve bu yüzden yatak odasının bitişiğindeki bir yere giderek burada avımı beklemeye başladım. Ve gece olduğunda intikam almaya artık hazırdım. Zırhçıyı öldürdükten sonra hızlıca binayı terk ettim ve elime meşaleyi alarak hiç çaktırmadan Ratay'dan kaçtım. Stop for a bit. I'll just give you a quick search. I suppose you could search my purse full of groschen. All right, you can go, but not a word to anyone. Böylece elime para geçmese de içimdeki karanlık yolcu bir nebze doyurmuş ve intikamımı almıştım. Fakat bana intikamdan önce para lazımdı ve bu yüzden yeni bir soygun yeri aramaya başladım. Ve hiç etik olmasa da Sasao Manastırı'nı soymaya karar verdim. Manastırda yasaklı kitaplar dahil para edebilecek bir sürü Latince kitap vardı ve amacım da bunları çalmaktı. Böylece atımla beraber gece karanlığında yola çıktım. Manastıra geldiğimde ise güneş açmıştı ve bu yüzden gece olana kadar bekledim ve karanlık çöktüğünde manastıra giriş yaptım. Manastırı bir süre yağmaladıktan sonra kütüphaneyi bulmuştum ve burada raflardaki bütün kitapları çaldım. Tabi burada bayağı bir kitap ceplemiştim fakat bu yeterli değildi ve manastırın içinde daha fazla kitap olmalıydı. Böylece aramaya devam ettim ve üst kata çıkarak bir kütüphane daha buldum. Buradaki kitapları da çalmıştım fakat yasaklı kitaplar hala ortalıkta yoktu ve bu yüzden ilerlemeye devam ettim. Fakat ilerlerken yanlışlıkla bir kayyağının odasına girmişim ve herif beni gördü. Bu yüzden Yahya'yı mecburen bayılttım. Ama tabii ki öldürmeyeceğim yani, merak etmeyin. Manyağım da o kadar değil. Böylece manastırda ilerlemeye devam ettim. Ve en sonunda karşıma büyük bir sandık çıktı. Sandığın kilidini maymuncukla açtıktan sonra ise nihayet aradığım şeyi bulmuştum. Anahtarı bulmamla beraber kütüphaneye geri döndüm. Ve kilitli olan o dolabı açarak İçindeki yasaklı kitapları çaldım. Bu kitapları peşeke satabilirdim ve bu yüzden atıma binerek değirmene doğru yola koyuldum. Fakat yolda giderken karşıma sağa sola bağıran bir kadın çıktı. Kadın dilenciydi ve dediğine göre haydutlar onun evine saldırmıştı. Ve o yüzden benden de para istiyordu. Hatta tanrı falan da dedi ama daha demin manastırı soymuştum yani ben. Tabi para benim hassas noktamdı ve ben de o yüzden kadına bir şey vermedim. Manastırda rahibi öldüremediğim için içimdeki yolcu tekrar çıkmıştı ve ben de dilenci kadına farklı bir hediye verecektim. Neyse, böylece yola devam ederek en sonunda değirmene geldim ve çok yorgun olduğum için ilk önce uyudum. Sabah olduğunda ise peşek ile ticarete başladım ve satış sonrasında neredeyse 4000 altına ulaşmıştım. Böylece artık Trise ile görüşebileceğimi düşünüyordum. Fakat kız hala bana yüz vermiyordu. Acaba sorun parada değil de giyinişimde miydi lan? Çekiciliğim gerçekten de düşüktü ve bunu arttırmak için üstüme iyi kıyafetler almalıydım. Fakat kıyafet pahalı olduğu için para harcamak istemiyordum ve bu yüzden en iyi bildiğim şeyi yapacaktım. Böylece Sasao'ya doğru yola koyuldum çünkü Sasao'daki terzi ünlüydü. Fakat soygundan önce saçımı sakalımı da düzeltmek istiyordum ve bu yüzden ilk önce hamama giderek bir saç sakal stili yaptım. Böylece tıraştan sonra Sasao'daki terziye gittim ve içeri girdiğimde üst kata giden bir merdiven gördüm. Bu yüzden üst kata çıktım ve etrafı aramaya başladım. Fakat ben tam ararken yan odadan ayak sesleri geldi. Be off now. Yanlışlıkla Bodur adında herhalde terzi olan adamı öldürmüştüm ve bu yüzden cesedi gizlemem gerekiyordu. Fakat ondan önce etrafı birazcık daha araştırdım ve burada birkaç güzel kıyafetin olduğu bir sandık bularak kıyafetleri çaldım. Fakat ben eğer terziyi öldürdüysem tezgah şu an boş olmalıydı ve o yüzden tezgaha Terzinin karısı varmış galiba.
Bir yuvayı yıktık valla. Henüz istediğimi alamamıştım. O yüzden geceyi bekleyecektim. Fakat bu sırada cesetten kurtulmam lazımdı. Ve dışarıda cesedi gizleyecek yer bakarken terziye yakın çok uygun bir yer bulmuştum. Böylece cesedi aldım ve samanlığın içine atmaya çalıştım. Ancak adam bir türlü giremedi. Ve ben de bu yüzden farklı bir yer bakarken daha güzel bir yer buldum ve cesedi oraya gizledim. Fakat yaşadığım sürprizler bitmiyordu ve cesedi bıraktıktan hemen sonra dükkanın asıl tersi karşıma çıktı. Ve burada anladım ki daha soymam gereken çok şey vardı. Böylece gece karanlığının çökmesini bekledim ve gece vakti gizlice içeri girerek etrafı aramaya başladım. Fakat etrafı ararken bir tane sağlam yapılmış kapı dikkatimi çekti ve öldürdüğüm herifteki anahtar şansıma burayı açıyordu. Böylece kapıyı açtım ve meşaleyi bir yaktım ki karşıma koca koca sandıklar çıkmıştı. Sandıkların kilitleri çok güçlüydü ve maymuncuk yeteneğim bunları açmaya yetmiyordu. Aynı zamanda bu kilitler içinde çok değerli şeyler olduğunun kanıtıydı. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun terziden buranın anahtarlarını çalmalıydım. Böylece evdekilerin uyuması için zifiri karanlığı bekledim ve vakti gelince üst kata çıktım. Terziyi öldürmüştüm ve üstünü ararken aradığım sandık anahtarlarını buldum. Böylece depoya gidebilirdim. Fakat ben yine de işimi garantiye almak istediğimden bir de dükkan muhafızının yatağını ziyaret ettim. Bu soygundan öte bir şey oldu ama artık neyse. Böylece hazırdım ve depoya giderek sandıkları açtım ve sandıkların içinden inanılmaz para edecek kıyafetler çıktı. Yani hem çekiciliğim artacak hem de oldukça zengin olacaktım. Böylece her şeyi yağmaladıktan sonra evden çıktım ve peşeke malları satmak üzere değirmene geldim. Fakat üstümdekiler inanılmaz ağırlık yapmıştı ve bu yüzden ilk önce elimdeki malları evdeki sandığa bıraktım. Zaten asıl amacım Teresa'yı etkilemekti ve malları satmadan önce çekiciliği en çok arttıracak şekilde kendime yeni bir kombin yaptım. Kombin sonrası çekiciliğim 13'e kadar yükselmişti ve gerçekten de artık bir köylüden ziyade bir soyluya benziyordum. Teresa ile görüşmeden önce peşeke elimde kalanları onunla parası yettiği kadar sattım ve satış sonrasında tam 7400 groşene ulaşmıştım. Böylece artık hazırdım ve yeni stilimle beraber Teresa'nın yanına gittim. Well, you're a sight for sore eyes. Do you feel like a walk? That's not a bad idea. I've got lots to do right now. But I'd love to go another time. Will you come and see me again? As her ladyship commands. Kılık kıyafet gerçekten de işe yaramış ve date'e çıkmasak da ilk adım atılarak Teresa'dan olumlu bir yanıt almıştım. Bu yüzden Teresa'ya zaman vermek için bir gün kadar bekledim ve ertesi gün tekrardan konuşmaya gittim. Look out. Henry, I'm so glad to see you. What now? Shall we take a walk? You don't give up, do you? What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Let's go. En nihayetinde Teresa ile date ayarlamayı başarmıştım ve nehrin kenarında oturmak için beraber yürümeye başladık. Fakat yürürken Teresa bir anda yarış yapmak istedi ve gideceğimiz yere kadar bir anda koşmaya başladık. Tabii koşu yarışı erkeğin bir namusu olduğu için öyle hiç bilerek kaybetmeymiş şeymiş yapmadım ve Teresa'ya hiç acımadan tüm hızımla koşarak yarışı kazandım. Yat lan aşağı. Böylece Teresa ile beraber nehrin kenarında oturarak bir süre havadan sudan konuştuk ve kalkarken de Teresa bana ufak bir iş attı. Olacak oğlum, bu iş olacak. First date iyi geçmişti. Fakat bu işi tam yapmak istiyorsam 1-2 date'e daha ihtiyacım vardı. Ve bu sürede Teresa'yı daha da etkilemek için ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Malum her zaman yaptığım şeyleri yaparak onu etkileyemezdim. O yüzden farklı bir şey bulmalıydım. Ve şansıma tam da o sıra Ratay'da bir turnuva düzenleniyordu. Ve bu turnuvayı kazanırsam belki de onu etkileyebilirdim. Böylece turnuvaya kayıt olmak için organizatörle konuşmaya gittim. Ve turnuvadaki ana silahım olarak da uzun kılıcı seçtim. Tüm bu hazırlıkların sonunda turnuva başladı. Ve ilk turda uzun kılıçla mücadele edecektim. İlk mücadeleyi kazanmıştım. Fakat rakibimi elemek için 2 maç daha kazanmalıydım. Ve ikinci turda da uzun bir mücadelenin ardından kazanarak ilk rakibimi elemiştim. Toplamda 3 rakiple karşılaşacaktım. Ve ikinci rakibim ilkine göre daha tecrübeliydi. İlk turda rakibimle uzun kılıçlar kullanarak çok uzun bir mücadeleye girdik. Ve en sonunda alttan yaptığım bir kılıç darbesiyle ikinci rakibimi ilk turda yendim. Fakat kalkan ve topuzla savaştığımız ikinci turda rakibim benim ağzıma sıçtı ve durum 1-1 oldu. Son turda ise balta ve kalkan ile kapışacaktık. Ve rakip benden güçlü olsa da ben hızımı kullanarak rahat bir şekilde 3. turu kazandım. Ve böylece ikinci rakibimin de eleyerek
final bölümüne geldim. Finaldeki rakibim eski bir turnuva şampiyonuydu ve bu yüzden ekstra dikkatli olmalıydım. İlk turda favorim olan uzun kılıçlarla mücadeleye başladık ve herif benden daha usta da olsa gösterdiğim ekstra çaba sayesinde ilk turu kazanmayı başarmıştım. İkinci turda kalkan ve balta ile savaşacaktık ve balta kullanmada kötü olduğum için bu turu da kaybederim diyordum. Fakat ilginç bir şekilde çok da zorlamadan bu herifi de yendim. Şaka maka en kolay turum bu olmuştu. Böylece Ratay turnuvasının kazananı ben oldum. Ve turnuvadan sonra kalenin lordu Sir Hanuş beni tebrik ederek bana 400 groşenlik ödülümü verdi. Böylece artık gerçek bir şampiyondum. Ve Trisa'yı etkileyebilirdim. Bu yüzden turnuvadan hemen sonra Trisa'nın yanına döndüm. Ve bu sefer onu yürüyüşe değil bir tavernada yemek yemeye davet ettim. Trisa ise çok sevinerek teklifimi kabul etti. Böylece Trisa ile beraber Kayran tavernasına doğru yola koyulduk. Tavernaya geldiğimizde ortam güzeldi. Canlı müzik eşliğinde Trisa ile yemek yemeye ve bu sırada da klasik muhabbet etmeye başladık. Fakat Trisa'nın götünde kurt olduğu için oturmak istemedi ve bir anda beni dansa davet etti. Yes, yes. Oh, come on, be brave. No, I've never. Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. Right. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Come on. It's a crime to waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow and calf. That's it. I like a woman to fight before I fuck her. You'll pay for that, boy. Oh! Leave him. My hero. Does it hurt? You should worry about the other fella. Trisa için kavga ettiğim bu ikinci date harika geçmişti ve ilişkimizde büyük bir ilerleme vardı. Fakat asıl olay eve dönerken olacaktı. Trisa beni öpmüştü ve artık gerçekten de ciddi bir ilişkinin içine gidiyorduk. Trisa ile gelecek buluşmamız büyük ihtimal bunu belirleyecekti. Ve bu yüzden son görüşmeden önce hedefim olan 10.000 altına artık ulaşmalıydım. 10.000 altın olmak için aklımda Skalitz'e geri dönmek ve oradaki madenlere inerek oradaki hazineleri avlamak vardı. Zaten turnuvayla beraber kendimi bayağı geliştirmiştim ve artık kaçacak kişi ben değildim. Böylece Skalitz'e doğru yola çıktım. Fakat yolda giderken pusuya düştüm ve bir kuman askeriyle birebir çarpıştıktan sonra herifi geberttim. Ve üstünden de bayağı iyi para edecek eşyalar çıktı. Devamında ise ben yoluma devam ettim ve gece vakti artık Skalitz'e varmıştım. Skalitz'in madenlerinden önce bir kasabayı ziyaret etmek istedim. Ve kasabanın girişine geldiğimde içeride birbirleriyle savaşan haydutlar vardı. Ben de gecenin karanlığını kullanarak oraya gitmek istiyordum. Ve kasabanın arkasından dolaşarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladım. Etrafta bir sürü asker cesedi vardı ve ben de bir üstlerine bakayım derken burada büyük bir ganimet bulmuştum. Böylece madene gitmeme gerek kalmamış ve buradaki cesetlerden çıkan zırhları yağmalayarak Peşek'e satmaya gitmiştim. Peşek ile yaptığım ticaret sonrasında ise 10.000 altına ulaşarak hedefimi tamamlamıştım. Böylece geriye sadece Trisa ile ilişkimi tamamlamak kalmıştı ve Peşek ile alışverişimden hemen sonra onun yanına giderek bir şeyler yapmak ister mi diye sordum ve Trisa da benimle körebe oynamak istediğini söyledi. Böylece oyun oynamak için yakındaki bir kulübeye gittik ve burası ilişkinin kırılma noktası olacaktı. Come on, spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. There, you see. I can hear better than a bat. Oh no! I've left clothes out to dry. We have to bring them in before they get soaked. Oh no, it's completely soaked. You'll have to put it by the stove to dry. It's sopping wet. Not afraid of thunderstorms, are you? Not anymore.
Spread the linen out. Henry, hush now. Bu son date'le beraber artık gerçekten ciddi bir ilişkin içindeydim ve aşk duygusu beni öyle bir sarmıştı ki artık içimdeki o karanlık yolcu etkisini kaybetmiş, içimdeki öldürme isteği yok olmuştu. Sanki gerçekten bir insan olmuştum. Artık her şeyi geride bırakıp yeni ve normal bir hayat yaşamak istiyordum. Fakat her ne kadar eski hayatımı bırakmış olsam da eskiden işlediğim günahlar beni bırakmayacaktı. Ve Rata'ya gittiğim bir esnada bugüne kadar yaptığım her şeyin bedelini ödeyecektim.